Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, çok farklı bir omlet tarifi hazırladım. Lavaş ekmekle omlet hazırlayacağız. Buyurun, sizleri fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Omletimiz için gerekli malzemeler: 2 adet lavaş ekmek, 2 adet yumurta. Kullanmış olduğum yumurtalar büyük boy, yani X large boyutunda olacak. 1 kase kadar rendenin ince tarafıyla rendelenmiş kaşar peyniri. Yumurtalar küçükse arkadaşlar 3 adet kullanabilirsiniz. Öncelikle peynirimizi bu şekilde rendenin küçük tarafıyla rendeleyelim ve hazırlayalım. Peyniri rendeledikten sonra 2 adet yumurtamızı kasemize bu şekilde kıralım. Ve çay kaşığının ucuyla bir fiske tuz atarak yumurtaları iyice çırpalım. Yumurtamızı iyice çırptıktan sonra hazırlamış olduğumuz kaşar peynirin üzerine yumurtayı aktaralım. Hiç topak kalmayacak şekilde peynir ve yumurtayı iyice karıştıralım. Peynir tuzlu olduğu için arkadaşlar dikkat ederseniz tuz miktarını çok az ilave ettim. Bir fiske olacak şekilde ilave ederseniz yeterli olacaktır. Peynir ve yumurtayı iyice karıştırdıktan sonra hemen omletimizi pişirme işlemine geçelim. Ocağımıza tabağımıza alalım ve içerisine bir miktar zeytinyağı ilave edip fırça yardımıyla tabanın alt tabanına bu şekilde sürelim. Omletimiz için 2 adet lavaş kullanacağız. Lavaşlarımızın bir tanesini tabanın alt tabanına yerleştirelim. Ve peynirle yumurtayı bu şekilde lavaşın üzerine dökerek tamamına kaşık yardımıyla yayalım. Lavaşın her tarafına gelecek şekilde peynir ve yumurta karışımını bu şekilde yayalım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar çörek otu serpeceğim. Dilerseniz çörek otunu daha az kullanabilirsiniz. Veya çörek otu sevmeyenler hiç kullanmayabilir. O şekilde de şahane oluyor. Çörek otunu bu şekilde serptikten sonra hemen diğer lavaşımızı hiç zaman kaybetmeden üzerine kapatalım. Ve ocağımızın altını en kısık ateşte olacak şekilde açarak omletimizi pişirmeye başlayalım. Ve üzerini mutlaka bir kapak yardımıyla kapatalım ki lavaşlar kurumasın arkadaşlar. Bu aşama önemli. Omletimiz pişerken hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Ayrıca tariflerimi beğeniyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Omletimizi bu şekilde ara ara kontrol ederek pişirelim ve tekrar kontrol ettikten sonra kapağını mutlaka kapatalım ki lavaşlar kurumasın arkadaşlar. Spatula yardımıyla bu şekilde kontrol edelim ve lavaşımız tamamen piştikten sonra dikkatli bir şekilde ters çevirelim. Omletimizi çevirdikten hemen sonra bir yemek kaşığı tereyağıyla öncelikle omletin pişen tarafını yağlayalım. Kalan yağı da tavanın kenarlarından diğer lavaşın pişmesi için aktaralım.
Kalan yağı bir bıçak veya bir kaşık yardımıyla parçalara ayırarak tavamızın birkaç noktasında bu şekilde kenarlarından aktaralım ki lavaşın tamamına eşit bir şekilde yayılsın. Tereyağını ilave ettikten sonra tavayı şöyle bir sallayalım ki tereyağı lavaşın her tarafına eşit bir şekilde yayılsın. Bu şekilde hafifçe sallayalım ve tekrar omletimizi pişirme işlemine bırakalım. Kahvaltılarınız için 5 dakikada yapıp servis edebileceğiniz çok lezzetli, çok farklı bir omlet tarifi arkadaşlar. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Omletimizi ara ara kontrol ederek pişirelim ve servis tabağımıza hemen alalım. Omletimiz pişti arkadaşlar. Servis tabağımıza bu şekilde aldım. İnanılmaz pratik ve inanılmaz doyurucu bir omlet tarifi. İnşallah söylediğim gibi sizler de denersiniz ve denedikten sonra yorum kısmında görüş ve önerilerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca öğrenciler için de doyurucu bir kahvaltılık tarif. Öğrenciler de kolaylıkla bu tarifi deneyebilir. İnşallah sizler için yararlı, keyifli bir video olmuştur. Omletimizi bu şekilde dilimleyerek servis tabağımıza alalım. Eğer kalabalık bir aileyseniz birkaç tane bu şekilde hazırlayarak servis edebilirsiniz. Ve hemen doku testine geçelim arkadaşlar. Özellikle yumurta sevmeyen çocuklarınız için çok farklı bir alternatif. Yumurtayı bu şekilde çocuklarınıza daha rahat bir şekilde yedirebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli ve çok hafif. Ayrıca çörek otunun vermiş olduğu ayrı bir lezzet de var. Omletimizin iç dokusunu da yakından sizlere göstermek istiyorum. İç dokusu tamamen pişti ve inanılmaz lezzetli bir tarif. İnşallah sizler de denedikten sonra söylemiş olduğum gibi beğenirsiniz. Denedikten sonra yorum kısmında görüş ve önerilerinizi belirtirseniz diğer insanlara da deneyecek arkadaşlara da yardımcı olmuş olursunuz. Bir sonraki tarifinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.